Hayat sizce nedir? Bana kalırsa hayat, sizlere birazdan anlatacağım çizgi filmde tamamıyla kolektif, yani birbiriyle bağlantılı bir döngü içerisindedir. Şimdi bu düşüncenin, yani daha doğrusu söylemin ne olduğunu pek anlamayabilirsiniz. Ama birazdan sizlere anlatacağım çizgi dizi işte tam da bunu açıklar nitelikte. Daha doğrusu göstererek açıklıyor. Sadece arkanızı yaslanın ve birazdan yaşayacağınız bu küçük deneyimin tadını çıkarın. Şimdi sizlere öyle bir çizgi dizi tanıtacağım ki eğer Miyazaki'nin animelerini izlemiş biriysen bunları sırayla Gökteki Kale, Rüzgarlı Vadi, Komşum Totoro olmak üzere kült animelerdir. Bayıla bayıla bunu da izleyeceksin. Bu videoda ise bu çizgi dizinin ne anlattığını, hikayesini, felsefesini ve daha birçok konuya değineceğiz. Şimdi belki izlemeyen tayfadansan merak etme, yiyeceğin spoiler hikayesi olmayan bu çizgi diziye etki etmeyecek. Çünkü bütün diğer çizgi dizilerden farklı olarak yaptığı şey göstererek anlatmak. Bu teknik çok zor olmasını da geçtim, ben izlerken resmen o gezegendeymiş gibi hissettim. Lafı fazla uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Sadece bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenebilir, yorumlarda özellikle bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi belirtebilir, kanalıma abone değilsen de abone olabilirsin. Ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şimdi dostlar, bu çizgi dizi beyin yakan cinsten, o yüzden olayları anlamanız için gidişatın biraz felsefik açısından bakmanız şart. Zaten hikayesel olarak bir şey yok. Bu çizgi dizi bizi var olan bu kompleks evreni, daha doğrusu gezegenin döngüsünü tanıtıyor. Görsel çizimler, olayların ilerleyiş şekli, her bir bölümde bambaşka bir habitat, bambaşka türde canlılar, hiç aklınıza gelmeyecek olaylarla çevrili. Ben her bir bölümde ne bölüm yapmışlar ya dedim açıkçası. Abarttığımı düşünenler varsa Miyazaki'nin animelerine hayran kalıp da buna kalmaması ilginç olur. Tabii bakış açısı. İlk size kabataslak hikayeyi, sonra ise bu çizgi dizinin olaylarından bahsetmek istiyorum. İnsanlık uzayın derinliklerine çıkmaya başlamış ve öte gezegenlere koloniler kuracak kadar gelişmiştir. Bu hikayede de yine bir grup kolonileştirme ekibi gemisinde taşıdığı değerli kargoları bu yeni kurulacak koloniye götürmeye çalışır. Gemide kaptan ve kritik unsurlarda görev alan ekip dışındaki neredeyse herkes uyumaktadır. Hikaye boyunca bizleri ilgilendiren birkaç karakter var. Bunlar Sam, Ursula, Levi, Azzy, Cameron ve Hollow, yani Oyuk adındaki tuhaf bir yaratıktır. Cameron bir tür tamir görevlisi ve işini iyi yapmadığı için gemideki bir parçanın fazla ısınmasına neden olur. Bu Cameron'ın hatası olduğundan ve hasarı en aza indirmek için gemiyi güvenli olan rotadan çıkartarak oldukça dengesiz bir yıldızın ve bilinmeyen gezegenlerin yer çekimlerini kullanarak hızlanmaya çalışır. Tabi bu durum büyük bir felaketle sonuçlanır. Çünkü dengesiz yıldızın yüzeyinde sürekli olarak devasa enerji patlamaları meydana gelir. Tam geminin geçtiği esnada da büyük bir patlama meydana gelir. Gemide ciddi bir hasar oluşur. Bu hasar gemi tahliyesi verecek kadar büyüktür. Ancak gemide uyanık olanlar tahliye olsa da diğer uyuyan mürettebat gemide kalır. Kapsüllerden bazıları dünyaya, yani bu bilinmeyen gezegene düşer ve olayların ana gidişatı da bundan sonra başlar. Arkadaşlar, hikayeye takılmayın. Dediğim gibi bu çizgi dizinin yaşamla ölüm arasındaki döngüsüne odaklanın. Gezegen o kadar tehlikeli ki şirin bir yaratık olarak gördüğünüz bir hayvan, ya bırak hayvanı, güzelim bir çiçek sizi öldürebilir, ısırabilir, zehirleyebilir, içinize yumurtlayabilir. Ya o kadar olay var ki hangisini anlatayım bilemiyorum. Her bir ölen canlının üzerinde ise bir de çiçek doğar. Bu çiçek ise apayrı bir konu zaten. Ama gelelim olaylara. Bana göre en absürt olayı anlatayım. Umarım sizlere bunu daha net aktarabilirim. Karakterlerimizden Ursula ve Sam mürettebatın olduğu gemi enkazını gezegene indirir. Bu iki karakter ise düşmüş olan gemiye gitmeye çalışırlar. Bu esnada geçtikleri bir habitat o kadar güzeldir ki, o kadar hayranlık vericidir ki
size ne kadar ölümcül olabilir ki dedirtebilir. Sam bu güzel görünümlü bitkiler tarafından aniden sokulur ve bu bitki Sam'in DNA'sını alarak kendi içinde kısa sürede benzer ama içgüdüsel bir Sam yapar ve sonra bunu doğurur. İşin ilginç tarafı ise şimdi başlıyor arkadaşlar. Bu doğan yaratık Sam orijinal Sam'i bulur ve canlı canlı toprağa gömmeye başlar. Normalde olay gerçekleşmediği için asıl hikaye gerçekleşmiş bir canlı üzerinden aktarmaya devam edeceğim. Bu bitki kopyaladığı hayvanın orijinal halini canlı bir biçimde gömer. Gömdükten sonra bu zombi yaratık bulunduğu sürünün yanına gider ve aniden patlar. Patlayan bu yaratığın içinden çıkan sıvı ya da asit sürüdeki tüm yaratıkları eritir ve öldürür. Sonra ölen bu yaratıkların içinden de o Sam'i sokan, içinde kopya yaratık üreten bitkiye dönüşür. Aslında bir nevi tohumlama gibi bir olay var ortada. Böylelikle bitki her yere yayılır. Ya olay kurgusu o kadar ilginç ve yaratıcı ki hayran olmamak aslında elde değil. Hani bu daha ne ki? Daha ne olaylar var? Bir izleseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Bu sadece uzatmak istemediğim için kıssadan anlattığım bir bölümdür. Gezegenin habitatı aşırı ölümcül ama bir o kadar da güzel. Her bir zehrin kendi içinde tedavisi var. Hani derler ya, yılanın zehrinin panzehiri yine kendi zehrindedir diye. Gezegende var olan canlılar ne kadar ölümcül olursa olsun her birinin bir amacı ve kendi içinde bir mucizesi var. Seni türlü ilginç olaylar ile öldürebilecek bir habitatın türlü varyantları ile iyileştirebilir de. Bu anlatılmaz, yaşanılması gereken bir deneyim desem daha doğru olur. Gelelim çizgi dizinin son kısmına ve soru işareti olan kısımlarına. Hikayenin tam olarak nasıl bittiğini anlatmayacağım ancak kafamı yakan bazı kısımlar var. Birincisi, her bir ölen canlıda doğan çiçek neyin nesi? Levi nasıl oldu da bilinç kazandı ve neden gezegendeki yaratıklar ona yardım ediyor? Bana göre gezegendeki bütün canlılar kolektif bir ağ gibi birbirine bağlı. Levi aslında hayatın kendisi, yani hayatın vücut bulmuş hali. Bana kalırsa da burada ağır bir felsefe yatıyor. Levi'nin bu ölen çiçeklerin ardından doğan yavruları da neyin nesi? Bölümün sonunda o gemi ne ve maskeli adamlar kim? İkinci sezon gelmeden anlaşılan hiçbir şey öğrenemeyeceğiz. Sizin bu çizgi dizi hakkındaki fikirlerinizi ve yorumlarınızın neler olduğunu videonun altında bekliyorum. Bence buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmişsiniz demektir arkadaşlar. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.